Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere 5 dakikalık periyotta hareketli ortalamalar ile nasıl al-sat taktiği oluşturulur, nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunları göstereceğim arkadaşlar. Ayrıyetten sizlere bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki hareketli ortalamalar fiyat grafiğini takip ettiği için çok fazla bir al-sat sinyali üretiyor. Ama bu ürettiği al sinyallerin veya sat sinyallerin gerçek bir al sinyali mi veya da gerçek bir sat sinyali mi? Bunu nasıl teyit ederiz? Bunu nasıl anlarız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda? Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar eğer anlattığım eğitim videosunda aklınıza takılan bir yer olursa videonun açıklamalar kısmında Telegram adresi mevcuttur. Oradan gelip bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşımda 5 dakikalık bir periyot açık. İlk önce hareketli ortalamalarımı ekliyorum. EMA ekleyeceğim arkadaşlar. 2 tane hareketli ortalama ekliyorum. Bunların birini 8 yapıyorum arkadaşlar. Rengini değiştirelim. Biraz da kalınlaştıralım. Diğer EMA'yı arkadaşlar 23 yapıyorum. Şuradan 23. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bana bir pozisyon aldı. Şimdi ilk baktığımız zaman arkadaşlar hani kolay gibi görünüyor ama burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Şimdi her zaman ne diyoruz? Küçük hareketli ortalama, büyük hareketli ortalama yukarıya yönlü kestiğinde bir al sinyali oluşturuyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlarla nasıl bir al sat sinyali yapılır? İlk önce onları göstereyim. Daha sonra bunların teyidi için yani ürettiği al sinyalin gerçek mi değil mi onu anlamamız için sizlere başka bir indikatörden destek alarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani siyah olan hareketli ortalama 8 günlük, turuncuya yakın olan hareketli ortalama 23 günlük arkadaşlar. Yukarıya kestiğinde 8 günlük hareketli ortalama 23 günlük hareketli ortalamayı yukarıya kestiğinde bir al koşulu oluşturur arkadaşlar. Şimdi özellikle şunu söylüyorum. 8 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Onu iz süren stop olarak kullanırız. Yani şöyle kullanırız. 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde fiyatlar devam ettiği sürece biz bunu iz süren stop olarak kullanırız. Ne zaman altında bir kapanış yapar şu şekilde hareketli ortalamanın o zaman stop oluruz arkadaşlar. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer iki tane hareketli ortalama yani 8 ve 23 günlük hareketli ortalama birbirine yakın ise yani şu şekilde birbirine yakın seyrediyorsa, şu şekilde birbirine yakın seyrediyorsa ve birbirine paralel bir şekilde gidiyorsa burada 23 günlük hareketli ortalamayı stop olarak alırız arkadaşlar. Bir diğer husus arkadaşlar. Örnek veriyorum buradan alıma girdiniz ve 8 günlük hareketli ortalama üstüne devam ettiniz ve burada 23 günlük hareketli ortalamaya mum değdi. Altında kapanış yapmadı ama altında kapanış yaptığını varsayalım. Siz burada stop oldunuz. Yani değdi, altında kapanış yaptı, siz burada stop oldunuz. Tekrardan alıma girmek için ise arkadaşlar yine birazdan size göstereceğim indikatör ile oradan alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu olur. Burası da 23 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışır. Siz buradan destekten malı alırsınız. Zaten eğer burası gerçek bir al sinyali ise destekten aldığınız zaman yani 23 günlük hareketli ortalamadan malı aldığınız zaman arkadaşlar tekrardan 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne kendini atar ve orada tekrardan 8 günlük hareketli ortalamayı bir iz süren stop olarak kullanarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz geriye doğru gidelim ve fake alış satışları gösterelim. Şurası bir fake değil çünkü kesişmemiş. Mesela bakalım arkadaşlar şurası. Şimdi baktığımız zaman fiyat burada kesiyor ve biz şunu diyoruz. İşte 8 günlük hareketli ortalama kesti diyoruz. Pat alıma giriyoruz. Alıma girdiğimiz zaman buradaki fake olduğunu görüyoruz. Buradan bir düşüş geliyor. Tekrardan aşağı yatıyor. Tekrardan yukarı gidiyor. Yani burada bizim zarar etmemiz kaçınılmaz arkadaşlar. Eğer sadece hareketli ortalamalara göre gidersek burada %100 zarar ederiz arkadaşlar. Çünkü hani neye göre al verdiğini bilemiyoruz. Dediğim gibi hareketli ortalamalar fiyat grafiğini takip ettiği için çok fazla şekilde oynak hareket eder arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim.
Şimdi buranın fake olup olmadığını anlayabilmemiz için arkadaşlar bizim bir tane indikatör kullanmamız gerekiyor. Bu da Fisher arkadaşlar. Fisher transform dediğimiz Fisher. Bunu nasıl anlarız? Onu söyleyeyim öncelikle. Diğer eğitim videolarında da ve alsat videolarında Fisher hakkında bilgi çok verdim arkadaşlar. Eğer o videoları da izlerseniz Fisher hakkında tamamen bir bilgi sahibi olursunuz. Şimdi arkadaşlar burada hareketli ortalama bize bir al vermiş gördüğünüz gibi. Ve burada kesişiyor. Bir burada kesiştiği zaman aldığımızı varsayalım ve arkasından tekrardan sata dönüyor. Şimdi kestiği yerde arkadaşlar bakın Fisher zaten benim o anlattığım yerde bir sat bölgesinde ve Fisher zaten daha önceden kesmiş. Hani Fisher'ın alı buradayken hareketli ortalama burada al veriyor ve Fisher zaten benim size daha önceden anlattığım eğitim videolarında hani şuradaki en üstteki çizgiye değdiği zaman mavi bir sat koşulu oluşturuyordu ya arkadaşlar. Orada zaten hani biz şunu yaparız. Hareketli ortalama kesti. Bakarız Fisher transform nerede kesti? Bizim için Fisher transform nerede kestiği önemli. Şimdi baktığımız zaman evet burada hareketli ortalama kesmiş ama Fisher transform zaten hani sat bölgesinde zaten. Hani buradaki fake'i bu şekilde düşmeyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir diğer husus. Az önce size dedim ya arkadaşlar. Hani hareketli ortalamayı 8 günlük hareketli ortalamayı iş süren stop olarak 23 günlük hareketli ortalamayı destek olarak kullanabilirsiniz diye arkadaşlar. Şimdi bakın burada aralar dar. Hani burada bunun 8 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğü zaman direkt stop olmanıza gerek yok. Zaten hani burada almıştırsınız malı. Burada satarsınız. Burayı destek olarak aralar dar olduğu zaman buraları destek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya da iyi bir tradersanız zaten hani değer değmez satarsınız. Tekrardan hareketli ortalama üstüne çıktığı zaman alım yaparsınız. Yine kâra geçersiniz arkadaşlar. Ama mantıken hani benim demek istediğimi umarım anlamıştırsınız. Aralar açık olduğu sürece 8 günlük hareketli ortalamayı bir stop olarak belirleyin. 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yaptığı zaman stop olun. Eğer aralar yakınsa zaten burada da gördüğünüz gibi desteğe iniyor. Destekten tekrardan 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne atıyor arkadaşlar. Biraz daha grafiğimize geri gidelim. Farklı bir fake bulalım. Mesela arkadaşlar burası. Şimdi burada bir kesişim var gördüğünüz gibi. Biz şimdi ilk mumda ne diyoruz? Her zaman teyit mumu olsun. Yani bu mumda kesişti. Bu mum teyit mumu. Ve baktık hareketli ortalama gerçekten de yukarıya yönlü kesti. Ama şimdi baktığımız zaman Fisher transform burada hareketli ortalama al verirken Fisher transform burada al vermiş ve burada kesiyor hareketli ortalama. Hani zaten sat bölgesine yakın. Burada şunu yapabiliriz mesela. Eğer Fisher transform'un burada kestiğini değil de şu ortalarda kestiğini varsayalım. Yani şu ortada kesti. Mesela şuradaki gibi. Şurada bak. Burada çok güzel bir örneği var. Hatta direkt oradan anlatayım. Fisher transform ortada kesti. Ortada kestiyse bir problem olmaz arkadaşlar. Yani şimdi mesela burada baktığımız zaman hareketli ortalama kesiyor. Gördüğünüz gibi. Ve Fisher transform da ortada tekrardan kesiyor. Ve bir al sinyali üretiyor arkadaşlar. Bununla teyidinizi alırsınız. Al sinyalinin gerçek olup olmadığını teyidini Fisher transform ile alırız. Kontrol ederiz. Tekrardan Fisher transform'a bakmayız. Ondan sonra hareketli ortalamamızı kullanırız ve 8 günlük hareketli ortalama üstünde fiyatı izleriz. Zaten gördüğünüz gibi 23 günlük hareketli ortalama fiyattan uzaklaşıyor artık ve 8 günlük hareketli ortalama onun bir iş süren stop olarak kullanmamıza izin veriyor arkadaşlar. Yine gördüğünüz üzere. Biraz daha geriye gidelim. Farklı bir örnekler gösterebilirsem göstereyim. Mesela burada arkadaşlar. Şurada bir kesişim var. Gördüğünüz gibi. Burada bir şey yapamayız zaten. Yani şuradaki fiyatı bir şey yapamayız. Gördüğünüz gibi zaten hani kestiği yer şurası. Kestiği yer şurası arkadaşlar. Burada şöyle bir yol izleyebiliriz. Hareketli ortalamalar fiyatları kesti. Fisher'da alda görüyoruz. Eğer hareketli ortalamadaki fiyatlar hareketli ortalamanın yani 23 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmadığı sürece fiyatı takip edebiliriz arkadaşlar. Ama ilk önce şu durumda fiyatı
direkt alıma girmeyelim. Ne zaman alım yapabiliriz? 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktığı zaman fiyatlar, o zaman alım yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekildeki bir durumla karşılaştığınız zaman, yani Fisher yukarıda al veriyor ama hareketli ortalama daha yeni kesiyor gördüğünüz gibi ve burada büyük bir artık hani Fisher büyük bir ala giriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekildeki pozisyonlarda dediğim gibi burada mala girmezseniz, burada bir destek olarak çalıştı dersiniz. Üstünde kapanış yaptıktan sonra 8 günlük hareketli ortalamayı iz süren stop loss olarak kullanarak pozisyonunuzu koruyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha geriye gidelim arkadaşlar. Mesela bir örnek daha. Hareketli ortalama burada kesiyor. Burada al veriyor. Zaten Fisher Transform gördüğünüz gibi sat bölgesinde. Yani buradaki fake'e de bu şekilde düşmeyebiliriz arkadaşlar. Mesela şu bölge arkadaşlar. Burada kesiyor. Burada bir al veriyor. Bir fake sinyal gördüğünüz gibi. Burada kesiyor. Buradaki fake sinyalden de yine aynı şekilde Fisher Transform ile kontrol edersek alımlarımızı, oradaki fake sinyallerden, yani sahte al sinyallerinden kurtulabiliriz arkadaşlar. Biraz daha geriye gidelim. Hani iyi bir trader olursunuz arkadaşlar. Hani eğer zaten 5 dakikalık periyotta bir işlem yapıyorsanız, hani kar marjınız 0.50 civarlarında olursa daha iyi olur. Yani 0.50, 0.20, 0.30 arasında kar koyarsanız hem o sahtelerin marjinini alırsınız. Yani marjini alırsınız. Hem de yukarıdaki o büyük meblağları istisna stop loss'la takip ederek oradaki büyük meblağları da alabilirsiniz. Hani buradaki önemli olan bu 5 dakikalık periyotta işleme girerken kar marjınızı yüksek hedefte belirlemeyin arkadaşlar. Yani şurada bir al sinyali üretiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde. Yani şuradan 0.20 0.25 kar aldığınız zaman satılabilir. Ki ben böyle yapıyorum arkadaşlar genelde. Bu şekilde gidiyorum. Çünkü 5 dakikalık periyot her an ne olacağı belli değil. Bir anda grafik tersine dönebiliyor arkadaşlar. Çünkü hareketli ortalamalarla işlem yapıyoruz. Ve genelde scalping işlemler hareketli ortalamalar üstünden yapılır arkadaşlar. O yüzden ürettiği al sat sinyallerinin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir de şimdi size arkadaşlar örnek veriyorum, bu stratejiyi kuracaksınız ama bunu nasıl, yani bu TradingView üzerinden nasıl alarm kuracaksınız onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi biz 8 günlük hareketli ortalamayı indirdik. 23 günlük hareketli ortalamayı yukarıya yönlü kestiğinde bir al sinyali oluşturuyor. O yüzden 8 günlük hareketli ortalamaya bir al sinyali, yani 8 günlük hareketli ortalama 23 günlük hareketli ortalamayı yukarıya kestiğinde bize bir alarm çalmasını istiyoruz arkadaşlar. Burada siyah olan trend çizgisi 8 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne basıyorum. Şöyle sağa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi EMA diyor, alarm ekle diyor. EMA 8 alarm ekle diyor. Alarm ekle diyorum arkadaşlar. Koşulum EMA. EMA 8. Yani benim EMA 8'im işleme girecek. Kesişme demiyorum arkadaşlar. Çünkü her kesişmede size alarm öter. Yukarı keserken, yani kesişmeyi şöyle anlayın. İki tane hareketli ortalama üst üste bindiğinde veya da yatay seyrettiğinde arkadaşlar sürekli alarm çalar size. Ona dikkat edelim. Yukarı kesme diyorum. EMA 23'ü, yani EMA 8, EMA 23'ü yukarıya kestiğinde bana alarm çal diyorum arkadaşlar. Tek seferde yapabiliyoruz bunu. Her çubuk içinde yapabiliyoruz. Her değdiğinde, yani her değdiğinde, her koşulumuzu oluşturduğunda alarm çalacak diye olarak işaretleyebiliyoruz arkadaşlar. Hani her çubuk kapanışında bunu yaparsanız arkadaşlar sizin için daha iyi olur. Hem de garanti sinyaller almış olursunuz. Hem de daha sonra geçmiş dönükte alarmını çalar. İşte dersiniz ki işte bu paritede, bu grafikte benim alarmım vardı, çaldı, bir onu kontrol edeyim dersiniz. Buradan alarmınızı oluşturursunuz arkadaşlar. Şu anda alarmı ben oluşturdum. Alarmı şuradan görebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstel hareketli ortalamada olarak. Şimdilik bunu kapatıyorum. Bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Alarmını çaldığı zaman diğer taraftan Fisher Transform ile teyit edersiniz. Hani o sinyalin gerçekten bir al sinyali olup olmadığını kontrol edersiniz. Bu şekilde işleme girerseniz arkadaşlar olabildiği kadar zararlardan ve fake al sinyallerinden, hatalı al sinyallerinden
uzak durmuş olursunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde anlattığım indikatör hareketli ortalama olduğu için arkadaşlar bu stratejiyi, bu al-sat taktiğini arkadaşlar short pozisyonlarda, yani düşecek, aşağı yönlü düşüş beklediğiniz pozisyonlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu konu hakkında anlatmak istediklerim bu kadardır arkadaşlar. Umarım bu eğitim videosu size faydalı olmuştur. Olur inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.